Bir anne 4 yaşındaki kızının resim çizdiğini görür. Resmine bakar ve der ki, "Kızım, burada 3 kanatlı melek çizdiğini görüyorum. Hiç 3 kanatlı melek olur mu? Sen hiç 3 kanatlı melek gördün mü?" Kızı annesine döner ve der ki, "Sen 2 kanatlısını gördün mü?" Ben Duygunur Şahin Arslan. Çocuklar 3 kanatlı, 4 kanatlı, 10 kanatlı, 100 kanatlı melekler çizebilsinler diye, hayal güçlerini, meraklarını özgürce ifade edebilsinler diye, yaratıcılık ve düşünme becerileri IBPYP üzerine çalışan bir öğretmenim. Temeli sorgulamaya dayalı dersimin adı yaratıcılık dersi. Ve bir gün kendi dersimin adını sorgularken buldum. 12 yıl kadar önceydi. Okulun koridorunda kollarını açmış üzerime doğru hızla koşan öğrencimi gördüm. Koştu, koştu ve kocaman sarıldı. Koşarken de koridor şu cümleyle yankılandı: "Yırtıcılık dersi öğretmenim." Yırtıcılık mı dedi o? Evet evet, yanlış duymadınız. Yırtıcılık demişti. Yüzümde kocaman bir gülümsemeyle günü bitirirken düşündüm. Yaratıcılık neydi? Özgün düşünmek, çocuk kalabilmek, kalıpların dışına çıkmak. Yani aslında bir nevi kalıpları yırtmak değil miydi? O günden sonra resmiyette olmasa da benim zihnimde dersimin adı değişivermişti. Yaratıcılık dersi oldu, yırtıcılık dersi. Yırtıcılık dersi öğretmenliğimin 15. yılında kutunun dışında düşünmek, yaratıcılığını özgür bırak demek üzere karşınızdayım. Yani yırtıcılığınızı özgür bırakın. Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda hayalim kendinden gerçekleşti diyor Mustafa Kemal Atatürk. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hayallerinize engel koymadan, sınırlamadan, kısıtlamadan. Yaratıcılık, hayal gücü, merak, aslında bunlar bizim özümüzde, doğamızda var olan süreçler. Genetik kodlarımızda var olan bir şeyi ne oluyor da unutuyor ya da unutturuluyoruz. Aslında aynı 3 kanatlı melek çizen çocuk gibi. Zihnimizin aksi iddia edilmiyorsa yapılabilir. Bu zihin kalıbında çalışabilmesi için psikolojik olarak güvende ve özgür hissetmeye ihtiyacımız var. Bir öğrenci, bir öğretmen ya da herhangi meslek grubundan bir yetişkin bulunduğu ortamda kendini psikolojik olarak güvende hissetmiyorsa düşüncelerini özgürce ifade etmekten çekinecektir. Özgün fikirler üreten, icat yapan, inovasyon üreten, yenilikçi bir nesil yetiştirmek istiyorsak, hata yapmaktan korkmayan, hatanın da öğrenme sürecinin doğal bir sonucu olduğunu kabul eden bir bireyler yetiştirmeliyiz. Hatalarımdan öğrendiğim anılarımdan bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Aslında bu bir kelebek hikayesi. Yıllar önce dünyanın en büyük yaratıcı düşünme organizasyonuna takım hazırlayacağımı öğrendiğimde çok heyecanlandım. Bilim, sanat, doğaçlama, sosyal sorumluluk, mühendislik gibi kategorilerin olduğu bu yarışma o zamana kadar Türkiye'de yeni olduğu için, ilk seneler olduğu için bilgiye ulaşmak çok da kolay değildi. Hatta çok zordu. O yüzden ilmek ilmek, emek emek çabaladım. İlk senemizde öğrencilerim ile sanat kategorisinde çalışmamızı hazırladık. Çok çalıştık, yarışmaya katıldık. Jüri değerlendirmeleri sonucunda kendi kategorimizde Türkiye birincisi olduk. Amerika'da yapılan dünya finallerine gittik ve 60 ülkeden on binlerce çocuğun katıldığı festival tadında bir yarışmaya yerimizi aldık. Dünya finalleri. Evet, Knoxville, Amerika Tennessee Üniversitesi. Her şey o kadar büyük, o kadar renkliydi ki ve bu büyüklük biraz da beni korkutuyordu açıkçası. Dünya finallerinde aynı Türkiye'de olduğu gibi öğrencilerin performanslarını sergiledi. Takım kaptanı olarak puanlarımızı almak üzere jüri değerlendirici odasına gittiğimde çok düşük bir skorla karşılaştım. Skor cetvelinin maksimum puanda ve onun karşılığında da aldığımız puan yazıyordu.
Örneğin puanlarımızdan biri 20 üzerinden 3'tü. Diğer puanlarımız da çok yüksek değildi. 20 üzerinden 3. Çok az diye içimden geçirdim. Hele ki Türkiye'ye, Amerika'ya tam puanla gitmişken. Değerlendirici her bir puanı, performansımızı öyle pozitif, öyle güzel anlattı ki ve beni, öğrencilerimi muhteşem kutladı ki inanamadım. Herhalde biz birinciyiz diye düşündüm. Yani en yüksek 20 üzerinden 3 alınabildi. Onu da biz aldık. Ve değerlendirmeden çıkarken bu düşüncelerle gördüğüm ilk Türk takım kaptanına bizim hakkımızda çok güzel şeyler söylediler. Herhalde dünya birincisi olacağız dedim. Çünkü ben 100 üzerinden 98 aldığımda o 2 puan nereden kırıldı? Neden 100 almadım diye hesap sorulan bir sistemin ürünüydüm. Sonuçlar mı? Ne benim takımım ne de bir Türk takımı o sene derece alamadı. İlk 50'de bir Türk takımı yoktu. Aldığım geri bildirimleri, hatta ileri bildirimleri koydum cebime ve döndük Türkiye'ye. Bir sonraki sene bilim kategorisinde takım hazırladım. Yeni bir takım, yeni öğrenciler. Hem öğrencilerim hem de benim için yoğun ve öğrenme dolu bir süreç başlıyordu. Yarışma günü verilen problem durumunu çözüp performansımızı sergiledik. Ve yarışma sonuçları açıklandı. İkinci kez Türkiye birincisi olmuştuk. Yeniden Amerika yolu görünmüştü bize. Artık daha tecrübeliydim. Amerika'ya gittiğimizde diğer ülke çocukların neler yaptıklarını izledik, çalışmalarını takip ettik, dekorlarını, problem çözme tekniklerini, daha birçok şeyi gözlemledik. Dünya finallerinde jüriden puan değerlendirmemizi aldığımda bir önceki seneyle kıyasla ciddi oranda puanlarımızın arttığını gördüm. Lakin ne benim takımda ne de diğer kategorilerde yine derece yoktu. Buna karşı bahanemiz ve sebebimiz de çoktu. Biz ne yaparsak yapalım olmuyordu çünkü bizi sevmiyorlardı. Uzun yol olduğu için, okyanus geçtiğimiz için çok etkileniyorduk ve bundan dolayı kazanamıyorduk. Eğitim sistemimiz bu sisteme hiç uygun değildi, yaratıcılıkla ilgisi yoktu ve bizim hakkımızı yiyorlardı. Daha birçok sebebimiz, birçok bahanemiz vardı bizim. Evet, bir sene daha geçmişti. 3. senemde bu defa doğaçlama kategorisinde takım hazırlamaya başladım. Her sene yeni bir kategori, yeni bir öğrenme süreci. Yarışma günü performansımızı sergiledik ve evet, 3. kez Türkiye birinciliği ve bir Amerika macerası daha başlıyordu. Her defasında hayal kuruyordum. Şampiyon olmayı, öğrencilerimin o sahneye çıkmayı, madalya aldığımız anı, Türk maaşının çalındığı o anı hayal ediyordum. Neden olmasın diyordum. Yani neden olmasın? Evet, olabilirdi. Hayallerim vardı, inanıyordum. Hayallerime inanıp destekleyenler de vardı. İnanmayanlar da. Beni hayalperest bulanlar da. Eğlenmene bak. Dünya birincisi olmak öyle kolay değil. Birinci olacağını falan mı zannediyorsun gibi cümleler de duyuyordum. Ve evet, itiraf etmeliyim ki bu toksik cümlelerden etkileniyordum. 3. kez aynı yerdeyim. Tennessee Üniversitesi, Knoxville, Amerika. Kapanış seremonisinin yapıldığı, binlerce çocuğun olduğu bu arena bu defa eskisi kadar bana büyük ve korkutucu gelmiyordu. Alışmıştım. Heyecanla kapanış seremonisinin ve sonuçları bekliyorduk. Kapanış seremonisi büyük bir coşku ile başladı. Her kategorinin ilk 10 derecesi açıklanıyordu. Öyle heyecanlıydık ki sanat, mühendislik derken sıra bizim de içinde olduğumuz doğaçlama kategorisine geldi. İlk 10 derece sıra ile ekrana verilmeye başlandı. 10. takım, 9. 8. 7. Yokuz. Her yeni derece için ya keşke bizim de ismimiz orada olsa diye geçirdim içimden. 6. 5. 4. açıklandı ve biz yine yokuz.
Sıra ilk üçe geldi. İlk üç sahneye çıkacak ve madalyalarını alacak. Üçüncü açıklandı, ikinci yokuz. Ve sıra birinciye geldi, yani şampiyona. Ve birinci açıklandı. Türkiye. Evet, Türkiye demişlerdi. Benim takımım diye ayağa kalktım. Havalara zıplıyoruz, birbirimize sarılıyoruz. O hayal ettiğim sahneye çıkma zamanı gelmişti. Ve sahneye çıktık. Madalyalarımızı aldık. Elimizde Türk bayrakları, bu defa alkışlar Türkiye için. Çok çok mükemmel bir an, büyülü bir an. Anlatırken bile o anı hissediyorum şu an. Tüm olmaz yapamazlara rağmen ilk defa bir Türk takımı Amerika'da dünyanın en büyük yaratıcı düşünme organizasyonunda şampiyon oldu. Türkiye'ye bu defa dünya birincisi olarak dönüyorduk. Her şey bir hayal ile başladı. İnanmak, hedef koymak, çalışmak, takım olmak, hatalardan öğrenmek, yaratıcılığımızı özgür bırakmak. Ve gelen dünya birinciliği. Sonrasında mı? Sonrasında ben Knoxville'de World's Fair Park'a heykelim dikene kadar Amerika'ya gitmeye devam ettim. Yaratmanın başlangıcıdır düş gücü. Dilediğinizi düşler, düşlediğinizi amaçlar, amaçladığınızı yaratırsınız sonunda diyor Bernard Shaw. Biliyor musunuz? Dünyada hayal kurabilen iki canlı var. Biri insan, diğeri ise tırtıl. Tırtılların yapısında hayalci genleri bulunuyor. Ve sadece hayalci genlerini kullanabilen tırtıllar kelebeğe dönüşebiliyor. Her tırtıl kelebek olamıyor. Çünkü kelebek olacak tırtılın önce kendi kabuğundan vazgeçmesi, kendi varlığını gelecekteki varlığı için eritmesi gerekiyor. Bir tırtılın kelebek olup olmayacağını belirleyen de hayalci hücrelerinin sayısı. Başlarken benimki bir kelebek hikayesi dedim. Bu bir kelebek hikayesi. Benimki bir kelebek hikayesi. Kelebek olmak zor. Yapamazsın diyenler olacak. Kelebek olmak özgürlük, umut. Kelebek olmak kutunun dışında düşünmek, değişik kokular, tatlar almak. Kelebek olmak yaratıcılığını özgür bırakmak. Kelebek olmak yaratıcılık zamanı. Ben kelebek olmayı seçiyorum. Peki ya siz?